8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Teşekkürler. Hocam varis neden olur? Risk faktörleri nelerdir? Tabii şimdi varis venöz yetmezlik, bacakların venöz yetmezliği kronik bir hastalık. Yani uzun sürede oluşan bir hastalık. En başta genetik faktörler, aile hikayesi çok önemli. Ailede birinde varsa sizde olma olasılığı yüksek. Uzun süre ayakta kalarak çalışmak, işte fırıncıysanız, aşçıysanız, güvenlikseniz, öğretmenseniz, cerrahsanız bu tarz işlerde varise yakalanma olasılığınız yükseliyor. Eğer beli dar kıyafetler giymeyi tercih ediyorsanız zaten karakter itibariyle hastalık, yani kan bacağınızda gölleniyor, yukarı çıkamıyor. Venöz yetmezlik oradaki toplar damarın çalışmaması durumu. Siz bunu engelliyorsanız gene bu hastalığa davetiye çıkarmış oluyorsunuz. Bunun yanında şişmanlık, obezite, yani karnınızda eğer göbeğiniz varsa ve bu tabii ki sizin toplar damarlarınıza basınç uygulayacaktır, baskı yapacaktır. Kanın gene yukarı çıkması engellenmiş oluyor ve varis hastalığına yakalanma olasılığınız yüksek olmuş oluyor bu durumlarda. Mesleklerden bahsettik, riskli meslekler de. Daha çok hasta neyle karşılaşır hocam? Yani şimdi izleyiciler açısından Tabii. soruyorum. Yani şu anda evde mesela programı izleyen biri Evet. ne hissedince size başvurması gerekir? Ne gördüğü zaman? Tabii şöyle, en çok başvuru şikayeti ağrı, müzmin bacak ağrısı bir kere, yani bacağım ağrıyor. Hastalar dolaşıyor, ortopediye, fizik doktoruna gidebiliyor. İşte kardiyolojiye giden var vesaire. Varis hastası olabilirsiniz. Yani buradaki önemli olan müzmin ağrılar olabilir bacağınızda. Gece krampları olabilir. Gece krampları yaşıyor olabilirsiniz. Baldırınızda dolgunluk hissi, bacağınızda bir ağırlık hissi, yürürken de geliyor olabilir. Uzun süre ayakta kaldığınızda da hissediyor olabilirsiniz. Ayak bilekleriniz şişiyor olabilir. Bacağınızda görünür damarlar artık vardır ya da damar paketleri görüyor olabilirsiniz. Bunlar varsa varis hastası olabilirsiniz. Burada gitmeniz gereken kalp damar cerrahisi ve tanıyı Doppler'le koyacağız. Yani göreceğiz sizi. Evet, olma olasılığınız var. Yani bir dolaşım problemi var. Doppler yapacağız ve ondan sonra diyeceğiz size varis hastasısınız. Bunun dışında kalın bacaklar, işte lenfödem, lipoödem ve venöz yetmezlik aslında günümüzde iç içe geçmiş tablolar. Yani ayak bileğinize kadar kalın bir bacağınız var. Lipoödem de olabilir. Gerçekten yağ ödemi de olabilir. Lenfödem de olabilir. Yani lenf sistemi de, çünkü bacağınızdaki top, yani kanı değil ama bacağınızdaki lenfatik sıvıyı yukarı taşıdığı için kalbe doğru orada problem olabilir. Venöz yetmezlik aynı anda yaşıyor olabilirsiniz. Yani toplar damarlarınızda da yetmezlik olabilir. Ağrı, kalın bacaklar, kalın ayak bilekleri, görünen damarlar, gece krampları hep bunlardan kaynaklanıyor olabilir. Bir bütünü temsil ediyor. Bir bütünü yani temsil ediyor bazı hastalarda ve bazı hastalarda ne yapıyoruz hani şimdi diyeceksiniz. Yani bunların şimdi lenfödem veya lipoödem tanısını koymak için tabii bazı yöntemler var ama lenfödem için özellikle işte sintigrafiler, şunlar bunlar olabiliyor. Tabii kendini belli ediyor. Yani şimdi biz hani bir lenfödem hastasını o bacağın şişlik karakteriyle tahmin edebiliyoruz lenfödem mi değil mi. Lipoödem aynı minvalde gene yapabiliyoruz. Varisin şişliği biraz daha farklı olabilir. Yani örneğin ayaktaysanız, yani gündüz yataktan kalktınız, ayak bilekleriniz ince ama akşam eve geldiniz, fark etmiş ayak bilekleriniz şiş. yorgunluktan diyoruz. Soğuk ama suya tutuyoruz. tabii aslında toplar damarlarınız yeterince çalışmıyor. Yani aslında bundan oluyor. Bunu değerlendirmek lazım. Onu Doppler'le tanısını koymak lazım. Eğer müdahalelik aşamaya geldiyse, ki her zaman müdahalelik aşamada olmuyor. Eğer müdahalelik aşamaya geldiyse müdahale etmek gerekiyor. Hocam peki en çok kadınlarda mı erkeklerde mi görünüyor bu koymuş olduğunuz tanı ya da yapmış Tabii. olduğunuz tedavilerin süreci? Şöyle söyleyeyim, aslında kadınlarda biraz daha fazla görülüyor venöz yetmezlik. Yani bunu şimdi tabii kozmetik olarak kadınların biraz daha fazla şikayeti oluyor. Diyorlar işte bir sürü damar ağı şeklinde, işte örümcek ağı şeklinde damarlar çıktı ya da işte damar paketleri görünür halde. Kadınlarda varis hastalığı bir kere daha fazla. Bunun en büyük sebebi hormonlar, progesteron etkisi, işte doğumlar tetikliyor varisi.
Erkekler biraz daha bu konuda şanslı. Erkeklerin tabii şikayeti ağrı oluyor. Hani kadınlar daha çok kozmetik şikayetle gelirken erkeklerde ağrı, işte müzmin bacak ağrısı veya işte ayaklarda şişlik, bunlar olabiliyor. Temelde bozuk olan %90'ında varis hastalarının bozuk olan sistem aynı. Bu tedavi edilirse eğer, yani kaçak varsa yüzeyel toplar damarlarınızda, sebebi bu. Bunu tedavi edersek, o kaçağı tedavi edebilirsek bu bahsettiğim şikayetlerde gerileme oluyor çoğu zaman. Hocam sorduğum soruyla ilgili küçük Tabii. bir şey söyleyeceğim. Şimdi paket şeklinde damarlar, yani biz kadınlar daha çok farkına varıyoruz. Çünkü şort giyiyoruz ya da Evet. işte erkeğe göre epilasyonluyuz. Biz Evet, farkına varıyoruz. Ne yapıyoruz? Görüntü bozulduğu için acaba bende varis var mı diye kalp damar cerrahına Aynen gidiyoruz. öyle. Ama erkekler bunun farkına varmaları geç oluyor Geç sanırım. oluyor, doğrudur. Evet, bir de tabii şöyle bir şey var. Anatomiyle ilgili bazı şimdi hususlar da burada devrede. Şimdi erkeklerin kas yapısı, kas kitlesi kadınlara göre daha fazla. Bacakta işte kas tonusu, yani bacağınızı çevreleyen ve damarlarınızı çevreleyen kaslar sizin toplar damarlarınıza yardımcı, kanın yukarı çıkması için yardımcı vaziyette. Erkeklerde kas kitlesi daha fazla olduğu için bu varisin az görülme nedenlerinden bir tanesi bu erkeklerde. Tabii ki daha kaslılar ve kan daha kolay yukarı çıkıyor. Kadınlarda topuklu ayakkabı giyme alışkanlığı Giyiyoruz. ve işte vücudun biraz daha yağlı olması erkeklere göre, kas kitlesinin az olması bu noktada varis için bir predispozan, tabii daha yatkın hale getiriyor sizi. Evet, teşekkür ederim. Venöz yetmezliğin diyet alışkanlığıyla, beslenmeyle bir ilişkisi var mı hocam? Aslında ilişkisi şöyle, bazı çalışmalar var ilişkiyi ortaya koyan. Ne kadar işte bir kere şöyle söyleyeyim, konuşmamın başında işte lipoödem demiştim. Gluten çoğu hastalıkta artık günümüzde biliniyor ki gluten hassasiyeti ya da glutenden ağırlıklı işte beslenen insanların bazı hastalıklara daha işte yatkın olduğu söyleniyor. Lipoödem ve venöz yetmezlik aslında bunlardan bir tanesi. Yani eğer siz beyaz un çok tüketiyorsanız, glutenden zengin gıdalar çok tüketiyorsanız, işte beyaz ekmek çok yiyorum vesaire, bu hastalarda aslında biz daha kalın bacaklar görebiliyoruz ve venöz yetmezlik bu hastalarda görülme ihtimalinin işte fazla olduğuna dair çalışmalar mevcut. Glutene dikkat etmek gerekiyor bu noktada. Lifli beslenmek, yani işte yulaf, mesela ekmek yiyorsak ne kadar siyahsa ekmek o kadar iyi aslında, ya da işte meyve işte yemek vesaire. Bunların venöz yetmezliğin gelişmemesi açısından faydalı olduğu bulunmuş. Tabii ama çok büyük çalışmalar değil ama faydalı olduğu düşünülüyor. Yani sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamak özetle aslında bu hastalık için önleyici. Her alanda olduğu gibi. Yani biraz sağlıklı öncekine beslenelim. bağlarsak kas kitlesiyle ilgili Tabii. dediniz ya, işte spor yapan insanlarda doğal olarak daha az görülüyor. Tabii işte günde en az 20-30 dakika egzersiz yapmak, işte yaşımıza göre kalp hızını, ben 40 yaşındayım örnek veriyorum, işte 100-110 civarında ben 20 dakika tutabilirsem, spor bu bilimsel olarak. Bunun çok olumlu bir etkisi var. Yani sadece varis değil, bütün kardiyovasküler sağlık üzerine. Hocam şimdi siz bir operasyon yapıyorsunuz, yani o alana müdahale ediyorsunuz. Evet. Bir de internette görmüş olduğumuz işte çoraplar var, varis için kremler var. Tabii. Bunlar için neler düşünüyorsunuz siz? Hani ticaret için yapılıyor, evet, Tabii. sanal ortamda, ama Şöyle hani doktor olarak öngörünüz nedir? Şöyle söyleyeyim, kremlerin aslında bu tedavide çok fazla bir yeri yok. O açık ve net. Hani siz artık görünür hale geldiyseniz, varis hastasıysanız, size tanı konduysa bunun kremle geçme olasılığı sıfıra yakın diyebiliriz. Böyle topikal bir tedavi şekli, işte sizi böyle işlemlerden, varis cerrahisinden ya da lazerden kurtaramaz, mümkün değil. Ya öyle olsa bu kadar ameliyat yapılmaz. Zaten kremle hallederdik her şeyi. Aynen, maalesef. Şey noktasında şimdi varis çorabı, tabii varis çorabı, eğer varis hastası değilseniz varisi önlüyor. Yani varis çorabı giyerseniz eğer sizde venöz yetmezlik olma ihtimali azalıyor.
Biz yaptığımız bazı işlemlerden sonra skleroterapi, köpük tedavisi ya da işte venöz cerrahi işlem yaptıysak, lazer ya da damar yapıştırma gibi bir işlem yaptıysak sonrasında ilk 48 saat örneğin varis çorabı giymenizi mutlaka tavsiye ediyoruz hızlandırması için. Sonrasında 1 hafta ya da işte 2 hafta sizin toleransınıza göre ne kadar giyerseniz siz o kadar hızlı tedavi olursunuz. Varis çorapları bizim tedavimizde önemli bu açıdan. Ayrıca bazen derin yetmezliği olan yani derin damarlarında kaçak olan hastalarda artık seçeneksiz kaldıysak onlara varis çorabı giyin diyoruz. Hastalığın ilerlememesi, bacaklarında yara çıkmaması ve semptomların azalması, ağrı, yanma, kaşıntı, şişlik ya da daha farklı işte onların daha farklı sıkıntıları olabiliyor. Gerçekten yürürken de ağrı çekebiliyorlar. Bunların azalması için varis çorabı tavsiye edebiliyoruz. Varis çorabının yeri venöz yetmezlikte ayrı. Onu mutlaka ama tabii doktorun karar vermesi gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü bazı hastalıklarda da dokunuyor. Periferik arter hastasıysa hasta mesela yani atar damarlarında kireçlenme varsa varis çorabı ona önermiyoruz. Tam tersi önermiyorsunuz. ona kötü geliyor. Hocam teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben Çok teşekkür İyi ki teşekkürler. geldiniz. Ne demek, ben teşekkür ederim. Teşekkürler. 8'e Sağlık'ta bugünkü misafirimiz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan idi. Kendisiyle varis tedavisinden, oluşum faktörlerinden en çok kimlerde görüyor kısımlarını bizimle paylaşıyor oldu. Evet, 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.